Dostlar selamünaleyküm. İran'la ABD-İsrail ittifakı arasındaki savaş bölgeyi her açıdan etkiledi. Türkiye bu savaşın hedefi olmadı ama yine de elbette bu savaşın etkilerini her alanda yaşamaya başladık. Sonuçta İran sınır komşumuz. Tabi savaşta gelişmeler yaşandıkça yeni soru işaretleri ortaya çıkıyor. Şimdi en çok sorulan sorulardan biri şu. Tamam, çelik kubbenin yani daha doğru ifadeyle siper hava savunma sisteminin antibalistik özelliği yok. Bunu anladık. Tamam da neden İran'dan gelen balistik füzelere karşı bizi S-400 korumuyor da ABD'nin Patriot sistemi koruyor? S-400'ün antibalistik özelliği var mı? Evet var. O zaman biz bu sistemi neden aldık? Bu soru soruluyor ve haklı da bir soru. O yüzden bugün hızlı bir şekilde bu soruyu cevaplayalım. Öncelikle bu sorunun sorulma sebepleriyle ilgili birkaç şeyi netleştirmekte fayda var. Biliyorsunuz 4 Mart'ta İran'dan ateşlenen bir füze Türk hava sahasına yöneldi ve NATO unsurları tarafından düşürüldü. ABD gemisinden fırlatılan SM-3 füzesiyle uzayda vuruldu. Hatay'ın 4 yolu ilçesine düşen parçalar İran'ın balistik füzelerine değil, onu önlemek için fırlatılan ABD'nin SM-3 füzesine aitti. Burada Türkiye tepki gösterse de dozu çok yükseltmedi. Çünkü ne olduğu tam olarak belli olmayan bir olaydı. Bundan 6 gün sonra yani 10 Mart'ta yani dün ikinci olay yaşandı. İran'a ait bir balistik füze daha uzayda vuruldu ve parçaları bu sefer Gaziantep'e düştü. Yine boş bir araziye düştü. Herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar oluşmadı. Ama tabii ki ülke sınırlarından içeri füze parçalarının düşmesi hepimizi rahatsız edecek bir gelişme. Bu yüzden de devlet en üst perdeden tepkisini gösterdi. Tekrar olmasın diye İran ciddi şekilde uyarıldı. Tabii burada kısaca değinmemiz gereken bir şey var. Sosyal medyada gereksiz heyecan oluşturan tiplerin sayısı bir hayli fazla. Bu olaydan sonra neredeyse İran'a savaş ilan edecek hale geldiler. Hatta devlet karşılığında İran'ı vurmadığı için devleti suçlamaya başladılar. Evet, Türk hava sahasının ihlal edilmesi kabul edilebilir değil. Ama şunu unutmayın ki yanınızda büyük bir yangın var. Buradan size bir iki kıvılcım sıçradığında buna tepki gösterirsiniz ama bu kıvılcım size herhangi bir zarar vermediyse tepkinin dozunu belli bir seviyede bırakırsınız. Hele ki bu olayda ciddi belirsizlikler var. İran'ın füzesi uzayda vuruldu. Uzayda vurulan bir balistik füzenin parçaları atmosfere giriş yaparlar. Büyük kısmı yanarak havada yok olur. Bazıları yeryüzüne düşer. Bu yeryüzüne düşen parçalar füzenin vurulduğu noktadan yüzlerce kilometre öteye düşebilir. Yani bu füze belki de Türk hava sahası dışında vurulan bir füzenin Türkiye'ye düşen parçalarıydı. Ki tahminim de öyledir. İran'ın böyle bir ortamda bize balistik füze fırlatıp kendine yeni bir cephe açması için aptal olması gerekiyor. Çünkü doğrudan topraklarımızı vurursa başına nelerin gelebileceğini bilirler onlar. Öyle bir durum oluşuyorsa da evet, İran'daki bütün silahlı unsurlar Türkiye'nin hedefi haline gelir. Ama böyle ne olduğu belli olmayan bir durumda gereksiz heyecana kapılmanın da bir anlamı yok. Call of Duty oynamıyoruz. Bizim olmayan bir savaşın içerisine dahil olmak kadar büyük bir saçmalık olamaz şu anda. O yüzden heyecanla hareket etmeye gerek yok. Ki çok şükür devlet haklı öyle işlemiyor. Türkiye'ye füze parçaları düştü diye gidin İran'ı vurun diyenleri bir kenara bırakıyorum. Ama şu sorunun da cevaplanması gerekiyor. Neden Türk hava sahasını ABD'nin Patriot sistemi koruyor? İlla ki görüntülerini görmüşsünüzdür. Malatya'daki Kürecik radar istasyonu için bir Patriot bataryası getirildi. Bizde S-400 var. O niye bizi korumuyor? Bu çok detaylıca ele almamız gereken bir konu. Öncelikle S-400 dünyanın en gelişmiş uzun menzilli hava savunma sistemlerinden biri. Bunda bir şüphe yok. 90'larda geliştirilmeye başlandı ve 2007'de hizmete girdi. Kendini de kanıtlamış bir sistem. Uçak ve helikopter gibi hedeflerden tutun seyir füzelerine ve taktik balistik füzelere kadar her tür hedefe karşı etkili. Yani antibalistik bir sistem. Bunun için de 4 farklı füze türünü eş zamanlı olarak kullanıyor. Bu da çok katmanlı bir savunma yapabilmesini sağlıyor. Mesela en uzun menzilli 380 kilometre menzilli füzesi 14 Mach hızla ilerleyen hedeflere karşı etkili ya da en azından bunları takip edebiliyor diyelim. Tabi kusursuz bir çözüm değil. Bunu da belirtmekte fayda var. Çünkü füzeleri terminal safhada yani hedefe dalış yaptıkları son safhada etkisiz hale getiriyor. Diğer bir deyişle orta safhada yani uzayda vurmuyor. Bu yüzden de uzayda bu işi yapan SM-3 gibi füzelerle karşılaştırırsak elbette hata payı daha yüksektir. Ama meselemiz bu değil. Çünkü füze savunmasında mesele sadece bir füzenin hedefe ulaşması demek değil. O hedefin ne kadar uzaktan görülebildiği ve takip edilebildiği en önemli faktör. S-400 gelişmiş radar birimlerine sahip. Yaklaşık 600 kilometreye kadar tespit menzili var. Ama bu menzil stratejik bombardıman uçakları gibi devasa radar kesit alanına sahip hedefler için geçerli. Balistik füzeler bunlara kıyasla çok küçük ve çok yüksek hızlı hedefler. Haliyle radar kesit alanları da çok küçük. Tespit menzili de aynı oranda düşüyor elbette. Sistemin atış kontrol ve izleme görevini yürüten radarı ise 340 km menzilde 20'ye yakın hedefi takip edebiliyor. Ama balistik füze için bu menzil 200 km civarına kadar düşüyor. Yani S-400'ün bir balistik füzeyi vurabilmesi için o füzenin Türk topraklarına iyice yaklaşmış olması gerekiyor. Buna rağmen sistem teknik kabiliyetler anlamında etkileyici mi? Evet, etkileyici. Peki Türkiye o zaman niye bunu kullanmadı? Çünkü bu sistemi
bağımsız şekilde kullanıyoruz biz. Yani NATO savunma ağına entegre etmiyoruz. Bu da bir handikap oluşturuyor. Eğer bir balistik füzeyi çok yüksek oranla imha etmek istiyorsanız fırlatılış anından itibaren onu izleyen bir sensör ağına sahip olmanız gerekiyor. Bu füzeler uçuşlarının büyük bölümünü atmosferin dışında geçiriyor. Bir S-400 bataryası dünyanın eğriliğinden dolayı oluşan ufuk çizgisini de hesaba kattığımızda kendi organik radarıyla bir balistik füzeyi ancak son 40-50 saniyede tespit edebilir. S-400'ün kendi tepki süresi ise 9-10 saniye. Yani operatörlere karar verip kilitleme yaparak füzeyi ateşlemek için çok kısa bir süre kalıyor. Bu da büyük bir risk elbette. NATO'da bu iş çok daha sofistike bir ağ üzerinden yürütülüyor. Balistik tehditlere karşı NATO'nun ağ merkezli harp doktrini var. Amerika'nın uzay tabanlı erken uyarı uyduları bir füzenin motoru ateşlendiği an tespitini yapıyor ve bilgiyi bu ağa yayıyor. Ardından Türkiye'deki Kürecik gibi X-band radarlar devreye giriyor. Füzenin rotası, hızı ve düşeceği nokta milisaniyeler içerisinde hesaplanıyor. Önleme de öncelikle uzayda yapılıyor. Yani kusursuz bir ağ var ortada. Bu yüzden başarı sağlanabiliyor ki düşünün. Buna rağmen ABD, İran balistik füzelerinden ne İsrail'i ne de Körfez'deki müttefiklerini tam olarak koruyamadı. Türkiye'deki S-400'ler tabii ki bu ağın dışında. NATO'nun ana veri bağına S-400'ün bağlanması mümkün değil. Çünkü bu veri bağı şifreli bir iletişim ağı. S-400 bu ağa dahil olursa Rusya'nın gizli bilgilere vakıf olabileceğini düşünüyorlar ve buna izin vermiyorlar. Bu da şaşılacak bir şey değil. Ama S-400 bu ağa dahil edilmediği için Kürecik'ten gelen erken uyarı verilerini alamıyor. Yani Patriot'la kıyasladığımızda S-400 kör kalıyor. Sadece kendi kısıtlı radar kapsamı alanında bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ki zaten S-400 alırken Türkiye'nin temel derdi bu tarz balistik füzeleri engellemek değildi. Konu tamamen bambaşkaydı. Peki Batı ile bir sıkıntı yaşasak yine bir işe yaramayacak mı bu sistem derseniz o zaman iş tamamen farklı olur. O zaman NATO hassasiyetleri tamamen ortadan kalkacağı için Türkiye kendi gelişmiş radar altyapısını S-400'de entegre şekilde çalıştırıp işleri tamamen farklı bir noktaya getirir. Ama şu anki durumda böyle bir çıkış yapmanın mantığı yok. Türkiye elindeki S-400'ü illa kullanacak diye NATO'nun bu etkili kalkanından feragat mı etsin? Mantıklı olan şey şu an Türkiye'yi hedef almayan ama kazara da olsa Türkiye'ye yönelebilecek tehditlere karşı NATO şemsiyesi altında devam etmek. Bunda herhangi bir sakınca yok. S-400'ün gerçek hedefi olan rakipler karşımıza geldiğinde işte o zaman farklı senaryolar konuşulabilir. Yani kısaca özetlersek S-400 etkisiz ya da başarısız bir sistem olduğu için geri planda kalmıyor. Şu anda NATO'nun altyapısına entegre edilmediği için Türkiye onu daha kısıtlı kullanıyor. Zaten ihtiyaç var mı derseniz yok. NATO imkanları şu an Türkiye'yi etkili şekilde koruyabiliyor. Buna yetiyor. Her ne kadar karşılıklı güvensizlik de olsa biz bir NATO üyesiyiz. Yani bu tarz durumlarda NATO'nun imkanlarından faydalanmakta hiçbir sakınca yok. Ki zaten bütün olay Çelik Kubbe'nin anti balistik yetenek kazanmasına kadar sürecek. Sonrasında ne S-400'e ne de Patriot bataryalarına ihtiyacımız kalmayacak. Allah'a emanet olun.